Kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkidelerle karşınızdayım. Bugün orkide bakımının yine en önemli konularından hava kökleri ile ilgili birkaç bilgiden sizlere bahsetmek istiyorum. Hava kökleri genel olarak herkesin merak ettiği ve bakımı ile ilgili çok fazla kafamızda soru işaretleri olan bir konu. Ben de bugün orkidelerde özellikle hava kökleri orkidede ne işe yarar ve nasıl bakmak gerekiyor? Bunu size biraz anlatmaya çalışacağım. Hava kökleri özellikle orkidede bildiğiniz üzere bakın iki çeşit kök var. Birisi saksı içerisinde büyüyen kökler, diğeri de saksı dışında büyüyen köklerdir. Buna hava kökleri diyoruz. Hava kökleri genelde saksı dışında büyür. Orkideler epifitik bitkilerdir ve bu yüzden de bir ağaç üzerinde ya da bir bitki üzerine tutunarak büyürler. Bu orkidelerin zaten doğasına vardır. Fakat genel olarak bizim marketlerden aldığımız orkideler saksı içinde büyüyen orkidelerdir. Bazen bazı orkidelerde çok sayıda hava kökü görebiliyoruz. Bakın burada olduğu gibi. Bazı orkidelerde ise hiç hava kökü olmayabilir. Aslında saksı içindeki kökler ile hava kökleri arasında çok fazla fark yoktur. Sadece saksı içindeki kökler topraktan aldıkları su ile ya da besinler ile büyüyorlar. Ama hava kökleri ise sadece havadan aldıkları nem, ışık ya da karbondioksit ile orkidenin gelişimini sağlıyor. Orkidenin eğer hava kökleri fazla ise bu orkidenin hava köklerini kesmek mi gerekiyor? Ya da hava kökleri kesilir mi? Bu en çok sorulan sorulardan ve bunu maalesef yapanlar da var. Kesinlikle orkidenin hava köklerini kesmeyin. Orkide için, orkidenin gelişimi için hava kökleri çok önemli. Eğer hava köklerini keserseniz orkide gelişimini durdurur. Hava kökleri neden kesilmez? Çünkü hava kökleri bize orkidenin sağlığı ve genel durumu hakkında bilgi verir. Eğer orkidenizin hava kökleri var ise ve uçları yeşil ise bu orkidenizin sağlıklı olduğunu ve gelişiminin iyi olduğunu gösterir. Ama bizler orkidenin hava köklerini kesersek orkidenin gelişimini durdurmuş oluruz. Özellikle hava kökleri sağlıklı orkidelerde olur. Yani orkidenin bol bol yeni yapraklar, yeni kök ve çiçekler çıkarmasını sağlar. Ve diğer önemli nokta ise orkidenizin hava köklerini kesmemeniz için hava kökleri evimizin özellikle nem seviyesini belirliyor. Yani evinizin neminin orkideler için elverişli olup olmadığını anlamak için hava köklerine bakabilirsiniz. Eğer orkidelerin gelişimi için ortam nemi iyi ise orkidenizde bu şekilde hava kökleri olur. Fakat eğer ortam nemi az ise, orkidenin nemi az ise bu da hava köklerinin kuru olmasına sebep olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma eğer halen abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Orkidenizde hava kökleri var ise ve eğer kök uçları yeşil ve aktif değilse şimdi sizlere çok önemli bir nokta göstereceğim. Orkidenizin hava köklerini canlandırmak için bugün özellikle bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Kuruyan hava kökleri için bir kase içerisine su koyarak orkidenizi yeniden canlandırabilirsiniz. Bakın kuruyan hava köklerini görüyorsunuz. Uçları şu anda aktif değil, yeşil değil yani. Bunları yeniden canlandırmak ve aynı zamanda orkidemize toprak içerisine su kültürü yapmak için bakın bu şekilde hava köklerini bir kase dolusu suyun içerisine koyuyoruz ve bu şekilde orkidenin kuruyan hava köklerini yeniden zaman ile canlandırmış olacağız ve böylelikle orkidemize toprak içerisindeyken de su kültürü uygulamış oluyoruz. Bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi bol ışık alan bir pencere kenarına koyup bekletebilirsiniz. Suyu azaldıkça da kasenin içerisine su koyarsanız böylelikle orkidenizin nemi hem de oda nemini de sağlamış olursunuz.
Özellikle kış ayları için bu çok iyi bir yöntem. Peki bunun sonucunda orkide nasıl bir gelişim gösteriyor? Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın kökleri görüyorsunuz ki kök uçları yeşil değil, aktif değil. Fakat koyduktan sonra bakın orkidenin kök uçları bu şekilde yeşil ve aktifleşmeye başlıyor. Çünkü orkide yeniden gelişim sağlıyor. Bu yöntemi uyguladığınız zaman orkidelerinizin köklerinin aktif olmasını ve gelişimini daha da hızlandırmasına yardımcı olabilirsiniz. Peki orkidenin hava köklerini ne zaman kesebiliriz? Bu konuya da değinmek istiyorum. Eğer orkidenizin hava kökleri çok fazla kuruduysa ve çürümeye başladıysa, yani içi elinize tuttuğunuz zaman eğer içi boşaldıysa ve kabuk şeklinde elinize geliyorsa orkidenin hava köklerini kesebilirsiniz. Fakat kesinlikle sadece kuruyan kökleri bu şekilde kesmeyin. Sadece çürüyen ve içi boşalan kökleri keserseniz böylelikle orkidenizin hava köklerinin kurumaya devam etmesini de engellemiş olursunuz. Hava kökleri fazla ise orkidenin saksısında sıkıştığını düşünüp daha büyük bir saksıya almak mı gerekiyor? Bu da yine en sık yapılan hatalardan bir tanesi. Hava köklerin fazla olması orkidenin saksısının küçük olduğu anlamına gelmez. Dediğimiz gibi sadece orkidenin sağlıklı olduğunu gösterir. Bu yüzden orkidede kesinlikle saksı değişimi yapmayın. Eğer saksı değişimi yaparsanız orkidenizin gelişiminin durduğunu göreceksiniz. Ve diğer önemli bir nokta ise hava kökleri fazla olan ve özellikle gövde kısmı yüksek olan orkidelere gençleştirme işlemi yapabilir miyiz? Orkidenizden eğer gençleştirme işlemi yapıyorsanız bu şekilde hava kökleri olan ve gövdesi özellikle yüksek olan bir orkideye gençleştirme işlemi yapabilirsiniz. Yani bu gençleştirme işleminde ne yapıyoruz? Orkidenin gövde kısmından kesiyoruz. Bu gövde kısmında keserken hava kökleri yukarıda kalacak ve tabii ki birkaç tane de bakın üst kökünün olması gerekiyor. Bu şekilde bir orkideyi gövde kısmından keserek bir orkideden 2 orkide elde edebiliriz. Bakın bu şekilde üst yapraklar hava köküyle birlikte ayırmış olduk. Üst yaprakları hava kökleriyle birlikte bir saksıya ekip bakın ve özellikle alt saksı içerisinde kalan kökleri de başka bir saksıya ekebilirsiniz. Böylelikle 2 tane orkide elde etmiş olacağız. Fakat bunların gelişim göstermesi, özellikle saksı içerisindeki köklerin yeniden keyik filizi vermesi 3 ayı bulur. 3 ay içerisinde iyi bir sonuç alabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Özellikle sizlere bütün detaylı bilgilerden bahsetmeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.